Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ünlü bir markanın tasarımı olan bu çok şık çantayı çalışacağız. Yapımı çok kolay arkadaşlar. 2-3 motiften sonra keyifle ilerleyen bir model. 36 tane motif ve bir tane de tabandan oluşan güzel bir çanta. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. İçi oldukça geniş. Arkadaşlar orijinalinde de astar yoktu. O yüzden ben de astar kullanmadım. Şöyle bir çıt kullandım. Sizler eğer isterseniz içine astar dikebilirsiniz. Orijinalinde deri bir aparat vardı. Burada bir süs vardı. Bende olmadığı için ben de şöyle aynı renginden aynı iple şöyle bir süs diktim. Çok güzel oldu. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle çile halinde 400 gram ip kullandım arkadaşlar. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Ama askılarını 3 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. Evet, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçmeden önce hemen ölçülerini de tabii ki vermek istiyorum. Evet. Şöyle hemen askı hariç boyunu şöyle ölçersek 20 santim arkadaşlar. Şöyle şuradan şuraya kadar ölçelim hemen. Tam ölçü vermek 40 santim arkadaşlar. Evet, şu anda unuttuğum bazı şeyler varsa eğer bana hatırlatırsanız ben de cevaplarım diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçmek istiyorum. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle çantamıza motiflerle başlayacağız. İlk motifi öreceğiz tek başına. Daha sonra da birleştirerek şeritler halinde şu şekilde devam edeceğiz. Toplamda çantamızda 3 şeridimiz olacak. Ben daha önceden videoyu uzatmamak amaçlı 2 tane şeridimi ördüm. Daha sonra ütüledim. Şöyle göstermek istiyorum. Her şerit 12 tane motiften oluşuyor. 12 tane motiften oluşan toplamda 3 şerit yapacağız arkadaşlar. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın şu şekilde de daha sonra birleştireceğiz. Şimdi hemen motiflere geçmek istiyorum. Hemen şöyle ipimi aldım. Kamerayı yakınlaştırıyorum. Evet. Öncelikle ipime bir düğüm atıyorum. Daha sonra 11 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Hemen önümdeki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, sık iğne yapıyordum. Aklım dışarıdaki seslere gidince bir türlü odaklanamıyorum. Maalesef tam da yolun ağzında oturuyorum ve tüm araba sesleri maalesef eminim ki size de yansıyor ve benim dikkatimi dağıtıyor. Kusura bakmayın ne olursunuz. 11 zincir çektim ve 10 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Evet. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın. Şöyle net miyiz?
Hemen dibine batırıyorum. İlmeği uzatıyorum ve tığımda bırakıyorum. Tekrar tığın başını doladım. Hemen yanındaki sık iğne tepesine battım. İlmeği uzattım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Hepsini kapatıyorum. Tığın başını doladım. Yine dibine batıyorum. İlmek alıyorum. Uzatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine battım. İlmek uzattım ve 5 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde devam edeceğiz. Önce en son battığım yere batıyorum. İlmek alıyorum. Tığın başını doluyorum. Hemen yanındaki boş sık iğneye batıp ilmek alıyorum. Ve 5 tane ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Motiflerimiz çok basit. Sadece biraz kağıt ip yoruyor. Şöyle elime bir yara bandı taktım. Bayağı onu takmasam kötü diyebilirim. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar çok kesmek istemiyorum. Kafanız karışmaması için. Bakın şöyle son sık iğneye kadar aynı az önce gösterdiğim gibi devam ediyorum. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Evet. Son sık iğneye de batıyorum. Şöyle. Ve kapatıyorum. Şimdi başta zincirle başladık. Onu trabzan olarak sayıyorum. Ve sonunda da trabzanla bitireceğim. Tığın başını doladım. Yine bakın en son battığım yere batıyorum. Aynı yere batıyorum dibine. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Evet. Burada hiç zincir çekmeden şöyle ilmeğimi uzattım, çevirdim. Hemen dibine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi sayıyorum. Eksilme, azalma olmasın diye. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10'uncuyu da bakın hemen şuraya batırıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Burada yine 2 zincir, modelimi çevirdim, tığın başını doladım, hemen dibine battım, ilmek aldım, tığın başını doladım, yanındakine battım, ilmek aldım, 5 ilmeği aynı anda topladım. Dibine batıyorum, ilmek alıyorum, yanındakine batıyorum, ilmek alıyorum, 5 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde toplamda 3 sıra model, 3 sıra sık iğne yapacağız. Bu şekilde devam ediyorum. Biraz hızlı öreceğim. Az önce dediğim gibi videoyu yavaş moda alabilirsiniz. Bu şekilde kapatmak da istemiyorum videoyu. Kafanızın karışmaması için. Bakın model zaten ortaya çıkıyor. Böyle sıra sonuna kadar, son sık iğneye kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın dibine batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum, ilmek alıyorum, kapatıyorum. Ve son trabzana kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet. Burada tığın başını doladım. Aynı yere batıp son trabzana, son sık iğneye battım. İkili trabzan yaptım. Şöyle bakın. 2 tane sık iğne, 2 tane normal model sıramız oldu. İlmeğimi uzattım. Modeli çevirdim.
sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle ben sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son sık iğnemi şu şekilde batıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Yine az önce gösterdiğim gibi dibine batarak başlıyorum. Tığın başını doladım. Yanındakine battım. 5 ilmeği aynı anda kapattım. Bu model sıramızın sonuncu sırası. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tığın başını doladım. Bakın dibine batıyorum. İlmek alıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine batıyorum. İlmek alıyorum. Tüm ilmekleri kapatıyorum. Şöyle şurayı kesmeyeyim. Yine beraber örelim. Evet. Bazen ikincide tığın başını dolamayı unutuyorum. O yüzden siz oraları görmemezlikten gelin. Şöyle son sıraya kadar devam ediyorum. Ve sonuncu modelimde sonuncu sık iğneyi yaptım. Ve son olarak burada ne yapıyorduk? İkili trabzan aynı yere batırarak. Evet. Burada ne yapmışız? 1, 2, 3 tane sık iğne sıramız var. 3 tane model sıramız var. Sık iğne sıramız 4 tane olacak. Ben az önce 3 tane dedim. Yine bakın ilmeğimi uzattım. Son sıramda yine sık iğne ile ilk motifimi bitiriyorum. Tek tek batıyorum. Özellikle sayarsanız yanlış yapmayacaksınızdır. Evet. Bakın hemen şuraya da batıyorum ve motifimi bitiriyorum. Şöyle biraz da elimizde düzeltelim. Örerken biraz kasma yapıyor. Sanki yamukmuş gibi duruyor. Hemen burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İlk motifimi bu şekilde bitirdim ve hemen ölçülerini vermek istiyorum size. Motiflerim ne kadar? Şöyle tam ölçü versem, evet 7 santim arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam olarak 7 santim. Evet, daha önceden hemen şöyle göstermek istiyorum. Örmüştüm. Yine aynı şekilde ördüm. 4 sıra sık iğne, 3 sıra model, gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bakın bir şöyle dik, bir yatık şeklinde birleştireceğiz. Bu şekilde bakın. Bir dik, bir yatık. Aynen şurada olduğu gibi bakın. Dik, yatık, dik, yatık şeklinde 12 tane motifi de bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi hemen birleştirmeye gelelim. Şöyle yönlerini bulayım. Evet. Bakın sık iğne sıramı bitirdim. İlmeğimi uzattım. Ve hemen bakın. Şöyle yapalım. İlk baştaki ilmeğe batıyorum. Açıklık kalmasın diye şöyle en baştaki ilmeğe gitmek istiyorum. Evet. Bu şekilde ve kaydırıyorum. Şimdi kaydırma yaparak bir buradan ilmek alıyorum. Bakın. Bir karşıdan ilmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir buradan ilmek aldım. Bir karşı motiften ilmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. İplerimi, artık iplerimi daha sonra gizleyeceğim. Bakın şöyle birer tane ilmek alsanız yeterli. Şöyle kaydırmamı yapıyorum.
Bunu dikebilirsiniz aslında. Ama ben orijinalinde baktım. Çizgileri çok belirgin. O yüzden dikmeyi düşünmedim. Veya başka yöntemler kullanmayı düşünmedim. Mesela normal kaydırma, alttan kaydırma yöntemleri de var. Ama orijinalinde olduğu gibi şu kabartma olmuyor arkadaşlar onda. Ancak bu şekilde yaptığımızda bu kabartmayı elde edebildim. Böyle dümdüz olmasını istemedim. Birebir aynı olsun istiyorum çünkü. Evet. Bu şekilde kaydırmamı yapıyorum. Şöyle önünüze gelen ilmeklere batarak devam ediyorum. Şu artık ipler biraz can sıkıyor. Siz olun, önceden onları temizleyin derim ben. Evet, bakın sona gelmek üzereyim. Sondaki ilmekleri de batıyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Bakın şunları temizledim ben. Böyle siz her birleştirmede temizlerseniz sizin için daha kolaylık olur. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Bakın. Dik, yatık. Daha sonra tekrar dik birleştireceğiz arkadaşlar. Yine önceden ördüm. Bir tane daha vardı. Yine aynı şekilde ördüm. Son sık iğne ile. Şimdi bunu bakın. Şöyle yatık, dik ve yatık olarak birleştirdik. Bunu da bu şekilde dik birleştirmek zorundayım. Bunu hemen şu şekilde tutuyorum. Hemen bakın. Şuradan batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Şöyle şuraya gelerek birleştireceğim. Öncelikle şunları birleştirdim. Daha sonra şöyle açarak biraz gererek, evet, yine buradan aynı şekilde devam edeceğim. Yine kaydırma yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi gayet kolay. Biraz elimi sıktım zannedersem yine. Diğerlerinde tığ bildiğiniz kayıyordu. Şimdi her zaman beni takip edenler bilirler. Ben kameranın karşısına geçince benim gevşek olan elim birdenbire böyle bir sıkılaşıyor. Ben de bunu bir çözüm bulamadım. Bilmiyorum neden oluyor. Nedenini de bilmiyorum. Ama kamerayı gördük mü hemen elim sıkılaşıyor. Şöyle gevşek örün. Hiç kendinizi yormayın. Önünüze gelen şöyle ilmeklere birer tane batıp kaydırmanızı yapın. Çok kendinizi yormanıza hiç gerek yok. Şöyle önünüze gelene karşılıklı şöyle kaydırmamı yapıyorum. Evet. Buralarda iyice sıkmışım ellerimi. Şöyle şuraya batacağım artık. Bir de kağıt iplik biraz yoruyor maalesef. Benim aldığım kağıt ipte bayağı bir sert. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şimdi böyle yamuk durduğuna bakmayın arkadaşlar. Ütüleyince şöyle elimizle açınca aynen buradaki gibi olacak. Buna da aynı şekilde ütüyü vuracağım. Elimle şöyle düzelteceğim ve dümdüz olacak. Gördüğünüz gibi dik, yatık, dik. Daha sonra az önce yatığı nasıl birleştirdiysek burayı da aynı şekilde birleştireceğiz ve toplamda 12 tane motif, az önce dediğim gibi
Her şeritte 12 motif olacak ve 3 tane şerit yapacağız arkadaşlar. Ben 3. şeridime 12 tane motifimi birleştirip hemen deniyorum. Evet arkadaşlar, ben şeridimi bitirdim. 3. şeridimi 12 tane motifimi birleştirdim. Ve az önce dediğim gibi her bir şeritte 12 tane motifim olacak. Ve toplamda 36 tane motifim olmak zorunda. Ve hemen şöyle şeritlerimi üst üste koyuyorum. Ve burada en önemli şey, bakın, dik trabzan, yatık trabzan, dik trabzan. Yani yatık trabzanın üzerine dik trabzan gelecek. 2 yatık veya 2 dik trabzan alt alta olmayacak. Siz şeritlerinizi şöyle ters koyarsanız şu şekilde, bakın, bu şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi hepsi dikine. Ama şöyle çevirdiğinizde zaten tamamlanacaktır. Şimdi bunları bu şekilde tığla birleştireceğim. Birleştirme yöntemim yine aynı. Hemen kamerayı yakınlaştırıyorum. Şöyle ipimi bir düğüm atacağım ama alttaki ipi biraz uzatacağım. Çünkü daha sonra saklaması kolay olsun istiyorum. Ve hemen şurada, bakın, yatık trabzan, dik trabzan şeklinde şöyle baştan şöyle bir şuraya batırmak istiyorum. Bir de en baştaki şuraya batırıyorum. Ve kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum şöyle. Daha sonra şunu şöyle tutuyorum. Bakın, bir motif bir motife denk gelmek zorunda. Yani şuradaki çizgiler birbirine bakacak şekilde olabilir. Şöyle söylemek istiyorum. Eğer motif denk gelmezse zaten kağıt ip şöyle çekerek denk getirebilirsiniz. Daha sonra ütülediğinizde de hiçbir problem kalmayacaktır. Bakın, yine karşılıklı batarak şu şekilde kaydırmamı yapıyorum. Şöyle tek tek bir buradaki bir karşıdaki motife batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şöyle net miyiz bir bakmak istiyorum. Evet, bakın, bir buraya battım, bir karşıya battım, kaydırmamı yaptım. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Şu ilmeğimi çok sıkıştırmıyorum ki motiflerim sıkışmasın. Eğer çok sıkıştırırsak motifler sıkışır ve çok hoş bir görüntü olmaz. Şöyle ne çok bol yapıyorum, yani ne çok uzatıyorum ne de çok sıkıştırıyorum. Bakın, şu şekilde, eğer çok sıkışıksa biraz gevşetiyorum. Bu şekilde zaten yaptıkça kendiniz ayarlamayı yapacaksınızdır. Şöyle bakın, tam şu çizgiye gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle bakıyorum. Bir de şuralara batalım. Bir tam çizgiye geldim. Şöyle bakın, tam şu çizgideyim. Hemen burada bir zincir çekeceğim ve hemen yana geçiyorum. Yani şu çizgiye dokunmuyorum. Hemen yandaki ilmeklere geçiyorum. Ve yine kaydırmamı düzgün bir şekilde, bakın, bir buraya batıyorum, bir buraya, bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Zaten birleştirme aynı, sadece size şu çizgi tarafını göstermek istedim. Şurayı bakın, şu şekilde denk getirmeniz lazım. Bakın, benim buramda biraz çekiklik var. Şöyle çekerek birleştirmemi yapacağım. Bakın, şöyle tam düz çizgi oluyor ve devam ediyorum. Çekiştire çekiştire yapabilirsiniz eğer tam çizgiler birbirinin üzerine denk gelmiyorsa. Şöyle tek tek birleştiriyorum, kaydırmamı yapıyorum. Tek tek ilmekleri almayı özen gösteriyorum ama tek gelmiyorsa
çift çift de alabilirsiniz. Şöyle batıyorum. Dediğim gibi önemli olan şu çizgilerin bir durması. Şöyle tekrar bakacağım. Çizgiler üstte mi diye. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tam üst üste gelmiş. Burada hemen bir zincirimi çekiyorum ve hemen şu çizginin yanlarına batıyorum. Bakın. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şurayı da göstermek istiyorum. Gayet düzgün. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle bu şekilde birleştirmemi yapacağım. Diğerini de hemen şuraya koyacağım. Şu dikine ve yatık çizgilere özen göstererek burayı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz da üzerinden buhar tutup tersinden ütüledim. Sadece buhar tutup elimle düzeltmek yetmiyor. Tersini çevirdim ve biraz şöyle hani çok üzerinde tutmadan ütüyü şöyle hızlı ütüledim. Gerçekten çok düzgün oldu. İlk ördüğünüzde bu kadar düzgün durmuyor. O yüzden canınızı sıkmayın. Ütülediğinizde gerçekten çok şahane duracak. Hemen şöyle çantamızın altında önceden ördüm. Tek tek göstermeme gerek yok. Motiflerle aynı şekilde arkadaşlar bu model, şöyle hemen göstereyim, bakın aynısı. Sadece bunun şöyle bir ipucu var. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Yani bu taraf bakın 2 motife göre olacak. Şurası 2 motife göre olacak. Diğer tarafı 4 motife göre olacak. Şöyle 4 motifi uyarlayacağız. 2 motif ve 4 motif şeklinde yine birleştireceğiz. O yüzden hesaplamayı nasıl yapacağız? 2 motif 10 tane zincir. Yani 21 zincirle başlıyorum. Ve 20 sık iğne ile devam ediyorum. Kaç sıra yaptım? Şöyle şu büyük modelleri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şu büyük model sırası başı ve sonu yine sık iğne ile bitiyor. Her bir modele yani 4 taneyi nasıl ayarlayacağız derseniz hemen şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12. 12 tane 4 motife denk geliyor ve buradaki sırada 20 olacak arkadaşlar, tam denk gelmesi için. Dediğim gibi örülüş tarzı aynı şekilde ben ördüm. Şöyle size bir de ölçü vermek istiyorum net olsun diye. 25,5 boyu, şöyle bakalım, 25,5, evet 25,5 boyu. Hemen enine bakıyorum. 20 sık iğne ile yapmıştık. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. 13 santim arkadaşlar eni. Ve birleştirme noktasına geldiğimde bakın ben sıramı bitirdim. İpimi kesmedim ve hem birleştirerek devam edeceğim. İpimi de kesmemiş olacağım. Hemen şöyle bakıyorum. Nereden başlayabileceğime. Şöyle şuradan başlayabilirim. Bakın. Şöyle 2 tanesini birleştireceğim. Gördüğünüz gibi 2 taneye zaten denk geliyor. Hemen şurada karşıdaki ilk trabzana batıyorum tepesine. Burada kaydırmamı yapıyorum. Şöyle bir yakınlaştırayım kamerayı. Evet. Yine aynı şekilde bakın şöyle karşılıklı tek tek batarak ve kaydırmamı yaparak birleştiriyorum. Evet. Az önce gösterdiğim gibi bakın. Bunu şöyle eğer denk gelmezse yine
şuraya kadar şöyle aça yapacağız arkadaşlar. Ben az önce gösterdiğim gibi birleştirmemizi yapalım. Şurada tekrar dönüşü göstereceğim. Şöyle köşeye geldim. Evet. Bakın tam köşedeyim. Şöyle yapalım. Bakın. Tam şunun köşesiyle karşıyı birleştiriyorum. Şu şekilde. Ve şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Şu şekilde çevirerek şunu da alta sokalım ki alttan daha kolay saklanır. Şöyle dönerek, eğer burada bir kasma yaparsa dönerken arkadaşlar bir zincir çekebilirsiniz. Ben de kasma yapmadığı için zincir çekmiyorum ama dediğim gibi siz zincir çekebilirsiniz. Şöyle biraz örüp göstermek istiyorum. Köşeyi nasıl döndük. Evet. Şöyle göstereceğim hemen. Bakın. Gayet düzgün. Şöyle yuvarlak, bir sivri bir şekilde değil de yuvarlak bir şekilde geliyor. Benim istediğim de bu zaten. Şöyle sivrilmesini istemediğim için direkt şuraya ortaya da batmış oldum. Bunu da şu şekilde 4 taneye denk getireceğim arkadaşlar. 4 tane motife denk getireceğim. Şöyle çekerek bunu şu şekilde buraya sabitleyeceğim. Yine buraya gelene kadar devam edelim. Evet, ben şöyle gördüğünüz gibi boydan boya birleştirmemi yaptım. Yine dönüş yerindeyim. Yani 4 taneyi birleştirdim. Şimdi 2 tane yanı birleştireceğim. Hemen şu köşedeyim. Bakın buradaki çizgilerde yine motifleri birleştirdiğimdeki bir zincirimi çektim. Onu da söylemek istiyorum. Burada biraz zincirinizi çekin ama dönüşte bence çekmeye gerek yok. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bakın buradayım. Biraz sertleştiği için tam çeviremiyorum. Bakın tam buraya batıyorum. Bir de tam o şeritin dibine batırıyorum. Ve hemen burada dönüşümü yapıyorum. Onu zaten siz elinize aldığınızda dönüşlerde kendiniz fark edeceksiniz. Nereye batmanız gerektiğini. Örgü kendiliğinden akıp gidiyor zaten. En önemlisi dediğim gibi şu ilmeğin çok bol ve çok sıkı olmaması gerekiyor ki düzgünce ilerleyebilelim. Evet. Bakın yine dönüşümü şu şekilde yapmış oldum. Yine şöyle 2 motifi birleştireceğim. Daha sonra dönüyorum. Burada yine bakın şöyle 4 motifimi buraya tam denk gelecek şekilde birleştireceğim. Şöyle. Evet. Daha sonra şuraya geldiğimizde en son olarak şurayı da birleştirip diğer bölümlere geçeceğiz. Evet, ben tabanımı şu şekilde gördüğünüz gibi birleştirdim. Şöyle kenarlarını da göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bu aşamada şöyle iç tarafını ütüleyebilirsiniz. Ben ütüledim. Kapatınca daha zor olabilir çünkü. Ve astarınızı da bu aşamada takabilirsiniz. Benim elimde astarım olmadığı için maalesef astar yapamıyorum. Daha sonra terziye diktirmeyi düşünüyorum. Ve bakın başladığım noktaya geri döndüm. Ve buradan yine yukarı çıkarak birleştireceğim. Şu şekilde. Yine başlangıcını beraber yapalım. Evet. Yine bakın. Şöyle buradayım. Aynı şekilde birleştiriyorum. Farklı bir birleştirme tekniğim yok arkadaşlar. Bu şekilde yine
aynı şekilde devam edeceğim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü tüm birleştirmeler hemen hemen aynı. Bu şekilde ben burayı da birleştirip şöyle bir göstermek istiyorum birleştirdiğim noktayı. Bu şekilde şuraya kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle birleştirmemi bitirdim. Hemen çantayı şöyle ekranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Alt kısmı, ön ve arkası. İçinde şu şekilde gösteriyorum. Birkaç tane kesilmemiş iplerim var. Daha sonra onları temizleyeceğim. Arkadaşlar orijinalinde etrafında sadece bir sıra sık iğne vardı. Ben yine bir sıra sık iğneyi deneyeceğim. Ama beğenmezsem ikinci sırayı da yapabilirim. Zaten görüntü sayfasına girip bakarsanız birebir aynı oldu. Kabartmalar da aynı oldu. Ben resimde baktığımda, fotoğrafta baktığımda şuralar bayağı bir kabartmalıydı. Hemen hemen aynısı oldu gibi. Evet. Şimdi bakın, burada yine birleştirmemi bitirdim ama kesmiyorum ipimi. Hemen şu bölümde şöyle bir zincir çekiyorum ve hemen bakın, burası boşluklu olduğu için şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın, şurası boşluk. Hemen şu alttan ilmek alarak şöyle sık iğne yapıyorum ki o açıklıkları kapayabileyim. Onu kendiniz ayarlarsınız zaten. Açıklık yerleri 2 ilmek alırsınız. Normal kapalı yerlerde 1 ilmek alırsınız. Şöyle önüme gelen ilmeklere batarak şu şekilde sık iğne yapıyorum. Evet, zaten 10'ar sık iğnelik motifler olduğu için sayıp yapabilirsiniz. Yani her motifi 10 tane sık iğne yaparak düzgünce ilerleyebilirsiniz. Motifleri 10 tane, şu aralara da bir tane yapsanız bence yeterli olacaktır. Ben de daha önce denemedim. Şu anda deneyerek yapıyorum ben de sizlerle birlikte. Daha önceden hiç deneme yapmadım. Biliyorsunuz ki beraber böyle deneme yanılma yöntemiyle yapmaya çalışıyoruz ama güzel şeyler ortaya çıkıyor bence. Bakın, çok güzel oldu. Ben sayarak yapmadım. Önüme gelen şöyle ilmeklere batarak yapıyorum. Buraya geldim, bakın. Hemen şöyle şurasına batıyorum. Açıklık kalmasını da istemiyorum. Şöyle hemen şu kenarına da batmak istiyorum. Bakın, tam şuraya. Açık açık olsun istemiyorum. Evet. Bence oldu. Şöyle, buralar zaten normal sık iğne olduğu için tek tek batabiliriz. Çevresini böyle bir sıra sık iğne şeklinde devam edelim. Şu çizgiye gördüğünüz gibi 2 tane yaptım. Tam denk geldi. Siz kendi elinizin ayarına göre kaç tane yapacağınıza karar verirsiniz. Ben çevresini örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Ya da şöyle de yapabiliriz. Orada bir görüntü olmaması için şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Hemen arkadan tığımı geçirdim ve önden ilmeği arkaya geçirdim. Böyle daha düzgün bir geçiş yapmış oluruz. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Daha sonra bunu saklayacağım. Çantamızı bitirdik. Sadece sap kısımları kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Bir de şöyle kenarlarını ütüleyince daha da güzel olacaktır. Hemen sap kısımlarına geçmek istiyorum ve şöyle kamerayı da yaklaştırarak. Arkada gelen ses umarım sizi rahatsız etmiyordur. Kedim toplarıyla oynuyor.
minik bir kedi olduğu için şu anda çok oyun oynamak istiyor ve durduramıyorum. Şöyle iyice dikmek için ip bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir halka yapıyorum. Sihirli halka yapıyoruz yani. Şöyle ipimi halka haline getirdim. Şöyle birleştiği noktadan tutuyorum. Bir düğüm attım ve bu halkanın içine şöyle yapalım. Bir dakika. Böyle ipi uzatınca birden şaşırdım. Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve bir düğüm attım. Bu halkanın içine toplamda attığım düğüm haricinde 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sihirli halkamın ipini tutup şöyle iyice sıkıp ortayı küçültüyorum. Çok fazla sıkmayalım, ip kopabilir. 9 tane sık iğne yaptım. İlk çektiğim sık iğne tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve tek tek trabzan tepelerine, daha doğrusu sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bu sıradan sonra kapatma işlemi yapmıyorum. Döne döne bu şekilde örüyorum. Şöyle hemen oraya da gelmek istiyorum. Hem başlangıç noktasını da göstereceğim ve direkt geçeceğim orayı. Biraz da sıkıştırıyorum ki sapımız sert olsun. Şöyle bakın. Başlangıç noktam bu. Ama hiç orayı böyle kaydırıp birleştirmeyeceğim. Direkt devam edeceğim. Birleştirme yok. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Hiç sıra başı sıra sonu yok. Şöyle döne döne sık iğne yaparak devam edeceğim. İstediğim boya gelene kadar. Başka bir işlem yok. Bu şekilde döne döne devam ediyorum. Hemen şuradan tığımı geçirip bakın dikmek için ayırdığım ipi şöyle şuradan çıkarıyorum ki şöyle burada rahat dikebileyim şu şekilde. Evet. Ne kadar uzunlukta yapacağız? Arkadaşlar ben istediğim yani göz kararı yapıyorum biliyorsunuz. İstediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Ben çok küçük bir sap olsun istemiyorum. Hani omzuma da alabileyim. O yüzden 40-45 santim kadar bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama yine çantaya yakışır mı yakışmaz mı bilmiyorum. O yüzden çantaya tuta örmeye devam edeceğim. Bu şekilde sizler de istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar başlangıç ve bitiş noktası olmadan bu şekilde döne döne sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar ben yeterince ördüm. Benim için bu kadar yeterlidir. Hemen şöyle ölçmek istiyorum. Ne kadar örmüşüm? 40-45 santim dedim ama bence bu kadar yeter. Çok büyük de hoş olmayacak. Çünkü birebir aynısı olmasını istiyorum. Görünüş olarak da şöyle resme baktığımda aynısı bu uzunlukta. 34 santim arkadaşlar. Daha sonra kapatma sıramızla beraber 35 santim olacak. Hemen şöyle tığımı da göstermek istiyorum. Başta söylemeyi unuttum. Ama videonun başına muhakkak eklerim. 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Ve elimi oldukça sıkı
tuttum, bayağı bir sıktım ve şöyle sert oldu. Bir daha küçük oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Hemen şöyle şurayı ilk baştaki gibi kapatmak istiyorum. Bakın şu şekilde sihirli halkayla yapmıştık. Burayı da nasıl kapatacağız? Şöyle kamerayı yaklaştırdım. Bakın şöyle 2 alacağım. Önce birine batırıyorum. İlmek alıyorum. Sonra hemen yanındakine batırıyorum. İlmek alıyorum. Ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde yapa yapa, yani ikişer kapata kapata ortayı küçülteceğiz. Şöyle hemen yanındakine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten orta kapanıyor. Şöyle orta kapandıkça biraz zorlaşıyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle bakın. Bu kadar kapanması bile aslında yeter. Zaten dikeceğiz. Bir kere daha yapacağım. Evet. Bu kadar yeterlidir. Son bir tane batıyorum ve kaydırma yapacağım, bitireceğim. Evet. Bir zincir çektim. İpimi uzunca kesiyorum. Dikmeme yeterli gelecek şekilde. Şöyle çıkarıyorum. Evet. Daha önceden aynısından bir tane daha örmüştüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi yeniden ölçelim. Evet, gördüğünüz gibi tam 35 santim geliyor. Ve hemen çantamı almak istiyorum. Nereye dikeceğiz? Hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Şöyle 4 tane, biraz daha kamerayı uzaklaştıracağım. Evet. Şöyle bakın. 4 tane önde vardı. Hemen şunları şöyle ortadaki 2 tanenin başlangıç noktalarına şu şekilde dikeceğim. Evet. Bu şekilde. Şimdi hemen şu şekilde çeviriyorum. Şöyle bir iğnem var. Yün iğnesi arkadaşlar. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Şöyle kağıt ipleri de kolayca geçirebiliyorum. Çok rahat geldi bu bana. Evet. Şöyle hemen dikkat ediyorum. Bayağı sert bir çanta oldu. Benim için de o önemli. Çanta ne kadar sertse benim için o kadar iyi. Evet. Şöyle tam şuraya dikeceğim. Beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ben dikişte çok uzman değilim. Eminim ki sizler daha güzel dikeceksinizdir. Böyle tutturarak şimdi dikeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi dikişimizi bitirmiş bulunuyoruz. Burada da tam evet bitişine denk geliyor. Hemen diğerini de şuraya dikeceğim. Şu şekilde ve diğer arkasını da aynı şekilde. Bakın iki motifin bitiş noktalarına dikiyorum bu şekilde. Ve daha sonra
Bir tane de şuraya çıt çıtımı dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı taktım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu ve birebir aynısı oldu diyebilirim. Elimde çıt çıt yokmuş, maalesef takamadım. Ama daha sonra alıp takacağım. Astarımı koymadım. Orijinalinde de astar yoktu. Ama sizler isterseniz astar dikebilirsiniz. Ve şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir iş başardık diyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.